Evet, GZT 10-10 Orta Doğu serisinin önceki videosunda İsrail-Filistin sorununun girişini yapmıştık. Şimdi dosyaya kaldığımız yerden ikinci videoyla devam ediyoruz. 29 Kasım 1947 günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin'in bölünmesi planını kabul etti. Oylamaya toplam 57 ülke katıldı. 33 ülke kabul oyu verdi. Aralarında Türkiye'nin de olduğu 13 ülke ise red oyu. 10 ülke çekimser kaldı, bir ülke ise oylamaya katılmadı. Plan Filistin'in yaklaşık %43'lük bölümünde Arap Devleti kurulmasını, %56'lık bölümünde Yahudi Devleti kurulmasını öngörürken Kudüs'ü ve çevresindeki yaklaşık 175 kilometre karelik alanı uluslararası bölge olarak ilan ediyordu. Plana göre Yahudi olanların toplam nüfus içindeki payı Arap Devleti'nde sadece %2 iken Yahudi Devleti'nde ve Kudüs bölgesinde %50 civarındaydı. Aynı şekilde Yahudiler Arap Devleti'nde arazilerin %0.84'üne, Yahudi Devleti'nde %9.38'ine, Kudüs'te ise %7'sine sahipti. Plan kabul edildikten 12 gün sonra İngiltere 14 Mayıs 1948 gecesi Filistin mandalığını sona erdireceğini duyurdu. Manda idaresinin son günü toplanan Filistin'deki Yahudilerin Milli Konseyi İsrail Devleti'nin kuruluşunu kabul etti. Kuruluş bildirisini ise konseyin başkanı ve dönemin ileri gelen Siyonist lideri David Ben-Gurion ilan etti. Ertesi sabah Mısır, Ürdün, Suriye ve Irak İsrail'e saldırdı. Savaş yaklaşık 10 ay sürdü ve İsrail'in zaferiyle sonuçlandı. Savaş sonunda İsrail, Birleşmiş Milletler bölünme planında kendisine ayrılan toprakları korumakla kalmadı. Ayrıca Araplara ayrılan toprakların da yaklaşık %60'ını işgal etti. Mısır, Gazze şeridini, Ürdün, Batı Şeria'yı işgal edince planda öngörülen Filistin Arap Devleti kurulamadı. 1948-49 Arap-İsrail Savaşı'nın en trajik ve vahim neticesi halen daha çözüm bekleyen Filistin mülteci sorunu oldu. Zira savaş boyunca yüz binlerce Filistinli İsrail güçleri tarafından topraklarından sürüldü. Bu İsrail'in dini demografik yapısını alt üst etti. İngiliz mandasının son yılında Filistin'in toplam nüfusu 1.970.000'di ve bunun sadece %32'sini Yahudiler oluşturuyordu. Bir yıl sonra İsrail'in nüfusu 872.000'di ve bu nüfusun %82'si Yahudilerdi. Filistin'den zorla göç ettirilen Filistinliler, Ürdün'ün işgal ettiği Batı Şeria, Mısır'ın işgal ettiği Gazze şeridiyle Lübnan, Suriye ve Ürdün'e göç etti ve buralarda mülteci kamplarında toplandı. Bu kampları idare etmek ve yardımları yönetmek üzere 1949 yılının Aralık ayında Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistinli mültecilere yardım ajansı kuruldu. 1956 yılı itibarıyla ajansa kayıtlı Filistinli mültecilerin sayısı 1 milyona yaklaşıyordu. Günümüzde Lübnan, Suriye, Ürdün, Batı Şeria ve Gazze şeridinde ajansın idaresi altında aktif toplam 58 mülteci kampı bulunmakta ve bu kamplarda yaklaşık 1.5 milyon Filistinli yaşamakta. BM ajansına kayıtlı Filistinli mülteci sayısı ise 5 milyonu geçmiş durumda. Filistinlilerin Nakba veya Büyük Felaket adını verdikleri yaklaşık 1.2 milyon Filistinlinin atalarının topraklarından zorla sürülmesi hadisesiyle birlikte Filistin direnişi de başladı. Ancak bu direniş başlangıçta dağınık olarak gelişti. İlk olarak 1948-49 savaşı biter bitmez topraklarından ve evlerinden sürülen Filistinlilerin geri dönmeye çalışması olarak dirildi. Ancak İsrail askeri güçleri geri dönmeye çalışan Filistinlilere güç kullandı ve tam sayısını kimsenin bilmediği Filistinliyi öldürdü. Zamanla direniş evrildi. Özellikle sınır bölgelerine yakın yerleşim yerlerine Filistinliler saldırılar düzenlediler ve buraları yağmaladılar. Efsanevi Filistinli Fedai karakteri de böyle doğdu. 1950'ler ve 1960'ların ilk yarısı boyunca Filistin sorunu daha çok Arap devletlerinin inisiyatif alarak çözebileceği bir sorun olarak görüldü. Bu görüşü güçlendiren en önemli gelişme yer yer süregiden Batı emperyalizmine karşı bütün Arapların birliğini savunan Pan-Arap milliyetçiliğinin yükselişiydi. Nitekim 1956 yılında Süveyş kanalını millileştirerek Arap sokağının kahramanı haline gelen Mısır lideri Cemal Abdülnasır, Filistin'in özgürlüğünü, Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönüşünü ve İsrail'in kökten yıkılmasını savundu. Hem de defalarca. Bu durum Mısır, Ürdün ve Suriye'nin İsrail karşısında acı bir askeri hezimete uğradıkları 1967 yılına kadar devam etti. Savaş neticesinde İsrail, Gazze şeridi ve Batı Şeria ile birlikte Sinay Yarımadası'nı ve Golan Tepelerini de ele geçirdi. Artık Filistin sorunu Filistinlilerin kendi omuzlarındaydı. Takip eden yıllarda Pan-Arap milliyetçiliği gittikçe zayıflayacak, hatta Nasır bile Mısır'ın menfaatlerini öncelemeye başlayacaktı. 1967 Savaşı'ndan yıllar önce civar Arap ülkelerinde eğitim alan ve çalışan Filistinliler İsrail'e karşı daha organize bir direniş sürdürebilmek için örgütler kurmaya başlamıştı. Bu örgütlerden en güçlüsü ve etkini 1950'lerin sonunda kurulan Hareket et Tahrir el Vatani el Filistini,
Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi veya daha bilinen adıyla örgütün tam ismindeki kelimelerin baş harflerinin tersten okunuşu olan Fetih'ti. Fetih, 1967 Savaşı'nın hemen ardından adını duyurdu. Savaşta kazandığı askeri zaferle sarhoş İsrail ordusu 15.000 kişilik bir güçle 21 Mart 1968 sabahı Ürdün sınırını geçti ve sınırın hemen ötesindeki Karame köyüne saldırdı. Fetih bu köyü merkez tutmuştu ve İsrail'e bu köyden saldırılar düzenliyordu. Son saldırısını da bu tarihten 3 gün önce bir öğrenci otobüsüne yapmış ve 2 öğrenciyi öldürmüştü. Ancak bu intikam ve cezalandırma harekatı hiç hesaplandığı gibi gitmedi. Ürdün'ün de sağladığı ateş desteğiyle Fetih fedaileri köyü büyük bir cesaretle savundu ve İsrail askeri güçlerini o gün akşam geri çekilmeye zorladı. Fetih'in kaybı büyüktü. 130 fedai hayatını kaybetti, 100 küsürü yaralandı, bir o kadarı da yakalandı. Ancak 30 askerini kaybeden, 27 tankı hasar gören, bir savaş uçağı kaybeden İsrail için geri çekilme utanç vericiydi. Fetih büyük bir psikolojik zafer kazanmıştı. Örgütün lideri Yaser Arafat, Karame Savaşı'ndan bir ay sonra Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdülnasır'ın davetlisiydi. Yıl sonunda Arap Ligi toplantısına Filistinlilerin lideri olarak katıldı ve bir kahraman gibi karşılandı. Bu toplantıdan yaklaşık 2 ay sonra Arap Ligi'nin kurulmasına öncülük ettiği Filistin Kurtuluş Örgütü'nün başkanı oldu. Bu noktada Yaser Arafat'ın kim olduğunu da anlatmamak olmaz. Yaser Arafat 1929 yılında Kahire'de doğdu. Babası Abdurrauf Gazze şeridinden, annesi Zahva ise Kudüs'tendi. Kral Fuad Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi aldı. Kısa bir süre Mısır'da çalıştı, sonra Kuveyt'e gitti. Kuveyt'teki diğer Filistinlilerle birlikte Fetih'i kurdu. 1964'te Lübnan'a gitti ve İsrail'e karşı gerilla savaşını başlattı. 3 yıl sonra Ürdün'e geçti ve oradan savaşına devam etti. Karame Savaşı Arafat için bir dönüm noktasıydı. Sonrası ise yokuş aşağı iniş oldu. Karame'de yaşadığı zafer sarhoşluğu ve ardından gelen şöhret ve pervasızlığı o döneme kadar Filistinlilere kapısını ardına kadar açan Ürdün Kralı Hüseyin'i endişelendirmeye başladı. 1970 Eylül'ünde Kral Hüseyin sıkı yönetim ilan etti ve bütün silahlı FKÖ militanlarının şehirleri terk etmesini istedi. Arafat direnme çağrısı yaptı. O Eylül ayı Filistinliler için Kara Eylül oldu. Ürdün silahlı güçlerinin başlattığı kapsamlı operasyon sonucu Arafat ve FKÖ'nün sağ kalan üyeleri Ürdün'ü terk etti ve Lübnan'a konuşlandı. Arafat ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün konuşlandığı Lübnan'da siyasal sistem hassas bir mezhepsel denge üzerine kuruluydu ve bu dengeyi Sünni nüfus lehine bozuyordu. Üstelik Filistin Kurtuluş Örgütü silahlıydı. Dolayısıyla Sünnilere diğer gruplara nispeten çok daha fazla avantaj sağlıyordu. Neticede ise Sünni yükselişini varlıklarına büyük bir tehdit olarak gören Hristiyanların örgütlenmeleri ve silahlanmaları oldu. Kaçınılmaz son FKÖ Lübnan'a yerleştikten çok değil 4 yıl sonra geldi. 13 Nisan 1975 sabahı Beyrut'un doğusundaki bir Maruni kilisesine kimliği belirsiz kişiler saldırdı ve olay yerindeki 4 kişiyi öldürdü. Aynı gün içinde kadın ve çocukların da olduğu FKÖ otobüsüne silahlı saldırı gerçekleşti ve 27 yolcu öldürüldü. Böylece 15 yıl sürecek Lübnan İç Savaşı patladı. FKÖ'nün iç savaş boyunca İsrail'e yönelik devam eden saldırılarını cezalandırma amacıyla İsrail, Lübnan'a defalarca askeri operasyonlar düzenledi. Bu operasyonlar sınırlı kaldı. Ancak iç savaş başladıktan 7 yıl sonra gelen operasyon kalıcı oldu. İsrail büyük bir askeri güçle 1982 Haziran'ında Lübnan'ı işgal etti. Bir tarafta Suriye tarafından desteklenen Maruniler, diğer tarafta İsrail arasında sıkışan Yaser Arafat 3 ay bile geçmeden Lübnan'ı terk etti ve Tunus'a yerleşti. Yaklaşık 1 yıl sonra Lübnan'a yerleşme girişimi de başarısız oldu. Arafat'ın gidişi, İsrail ve Suriye destekli Marunilerin baskısıyla FKÖ Lübnan'dan büyük oranda tasfiye edildi. Bir başka GZT videomuzda ele aldığımız gibi 1980'li yıllar İsrail'in işgali altındaki Gazze şeridi ve Batı Şeria'da silahlı direnişi devam ettiren İslamcı örgütlerin yükselişine şahitlik etti. Artık PKK İsrail'e karşı silahlı direnişte yalnız değildi. Lübnan'dan tasfiyesi örgütün gücünü kırdı ve İsrail'e karşı doğrudan silahlı mücadele imkanı da kalmadı. Filistin direnişindeki konumunun gittikçe marjinalleştiği bir dönemde Arafat ve PKK İsrail'le masaya oturmaya ve barış yapmaya mecbur kaldı. Görüşmeler Norveç'in başkenti Oslo'da yürütüldü ve anlaşma 13 Eylül 1993 günü Washington'da dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın himayelerinde İsrail Başbakanı Isaac Rabin ve Yaser Arafat tarafından imzalandı. Anlaşmayla PKK İsrail'e karşı silahlı direnişine son verdi. Karşılığında Batı Şeria ve Gazze şeridinin kontrolünü devralacaktı. Arafat bir yıldan kısa bir süre sonra 1 Temmuz 1994 günü 27 yıl sonra ilk kez Filistin'e ayak bastı ve Filistin Ulusal İdaresi'ni kurmaya girişti. Ancak İsrail'in Filistin ulusal yönetimine Gazze şeridi ve Batı Şeria'da izin verdiği yönetim son derece kısıtlıydı. Hep böyle oldu ve böyle kaldı. Bunun en canlı göstergesi 2006 yılından bugüne İsrail'in tam ablukası altındaki Gazze şeridi
ve orada 360 kilometre karelik alanda yaşamaya çalışan yaklaşık 2 milyon Filistinli. Nitekim Yasir Arafat, Gazze ablukası başlamadan yaklaşık 2 yıl önce 11 Kasım 2004 günü Filistin'de değil, Paris'te bir askeri hapishanede yaşamını yitirdi. Arafat ancak İsrail'in verdiği izinle Filistin'den ayrılabilmiş, tedavisi için Paris'e götürülmüştü ve ömrünün son 2 yılının büyük bir kısmını Ramallah'taki evinde İsrail'in ablukası altında geçirmişti. GZT 10 Orta Doğu serisinin bu videosunda İsrail-Filistin sorunu dosyasına devam ettik. Bir sonraki videoda görüşünceye dek meselame. Evet, GZT 10 Orta Doğu serisinin önceki videosunda İsrail-Filistin sorununun girişini yapmıştık. Şimdi dosyaya kaldığımız yerden ikinci videoyla devam ediyoruz.